Merhaba dostlarım. Bugün yepyeni süper bir video ile karşınızdayım. Bugün gerçekten çok farklı bir fonu inceleyeceğim. Bu fon iş portföy işte kadın hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon diye geçiyor. Kısaltılmış adı da İHK. Bu fonu inceledikten sonra herhangi seçtiğim fonlardan MAK fonu, AAV ve ACC fonuyla şöyle karşılaştırma olmaksızın bir değerlendirme yapacağım. Öncelikle videoya başlamadan herhangi bir sponsorluğum olmadığını bilmenizi istiyorum. Sadece bu videoyu sizlerin talepleri üzerine çekiyorum. Yatırım tavsiyesi de değildir kesinlikle bu videoda anlattıklarım hiçbir arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. IHK fonu. Şöyle sitesine girdiğimde öncelikle baktığımda ne diyor? Fon toplam değerin en az %80'ine devamlı olarak kadınların istihdam yönetiminde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Tefas üzerinden tüm banka ve aracı kurumlarından alınabilmektedir. Sitesini incelediğimde fon toplam değerini, fon yıllık yönetim ücretini vesaire bu bilgiler var. Bununla beraber %97'sinin aşağı yukarı hisse senedi olduğunu anlıyoruz. %2,46'sında ters repo olduğunu anlıyoruz. Detaylı varlık analiz raporu var arkadaşlar. Buna tıkladığımızda bir dosya açılıyor. Bu dosyaya tıkladığımızda işte fonun bilgileri yazıldıktan sonra içerisinde hangi şirketlerin olduğunu buralardan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Meraklısına özellikle içinde hangi şirketler olduğunu dikkat eden insanlar için bu gerçekten çok güzel bir PDF. Tüm şirket bilgileri burada yazıyor. Örnek veriyorum BİM yazıyor, Birleşim Mühendislik, Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik. Burada alım ve satımları da yazıyor arkadaşlar. Bu nedenle belli dönemlerde bu hisse senetlerinin bazıları ellerinde olabilir, ellerinden çıkarmış olabilirler. O yüzden bu ayrıntılara özellikle dikkat edebilirsiniz. Şimdi şurada bir kategori var arkadaşlar. Ay içinde yapılan giderler. Bunlar çok önemli aslında. Yani şöyle bizim için çok aşırı önemli değil ama en azından bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Portföyde alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonların miktarları yazılmış. Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderlerinin kayda alma süreci. Bunlar yazılmış. Portföy varlıklarının saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri yazılmış arkadaşlar. Bunların yazılması gerçekten aleni olması fona olan güvenlerin sarsılmaması için oldukça önemli. Bu nedenle böyle detayların olması gerçekten bizleri mutlu ediyor. Geçen ay içinde rüçhan hakkı kullanımı yani bedelsiz hisse senedinin alımı, temettü ve ana para tahsilatlarına ilişkin açıklamalar da var içerisinde. Turkcell, BİMAŞ temettü vermiş. Onların nominal değerleri de yazılmış. Burada çok fazla vakit kaybetmeden geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten bu fonun içerisindeki hisse senetlerini de incelemiş olacağız. Bakalım içinde hangi hisse senetleri var. Şimdi ona gelmeden önce fon toplam değerine bir bakalım. 4,3 milyar lira civarında ortalama. Yatırımcı sayısı 69.402. Yatırımcı sayısı günden güne Eylül'den beri düşmüş arkadaşlar. Bunun nedeni çok açık. Borsanın son dönemlerde durağan gitmesi ve çok fazla para kazandırmaması. Bunun üzerine insanlar buralardan sattılar. İşte altın fonu alanlar var, işte ev alanlar var, toprağa yatırım yapanlar var. Hal böyle olunca buralarda arkadaşlar yatırım sayısı gitgide düştü. Yani bizim burada dikkat edeceğimiz nokta mesela yatırımcı sayısı artık düşmeyi bırakacak mı, bırakmayacak mı? Bu bizim için güzel bir indikatör olacak. Çünkü yatırımcı sayısı azalmıyorsa artık oralarda birileri demek ki bilen birileri almaya başladı demektir. Ve artık bu fonlara yavaş yavaş bizim de girme zamanımızın geldiği anlamına giriyor. Bu fonlar dediğim arkadaşlar şu an incelediğim fon için söylemiyorum. Herhangi seçtiğiniz ve başarılı olduğunu düşündüğünüz farklı farklı fonlar için söylüyorum. Şimdi nakit giriş ve çıkış da çok önemli. Bu da bir indikatör olarak kullanılabilir. Bakın Eylül'de 173 milyon liralık bir nakit çıkışı gerçekleşmiş. Ekim'de 341 milyon liralık sert bir çıkış. Kasım 48 milyon, Aralık 55, Ocak'ta yine sert bir çıkış gerçekleşmiş. Şubat'ta 65 milyon. Bu biraz durağanlaştığı zaman alım yerlerine yaklaşıldığı anlamına da gelir aslında. Bu fonun içerisindeki şirketlere bir bakalım. Şimdi en büyük pozisyonları gördüğünüz üzere
Akbank ve Garanti Bankası. Ya ağırlıklı bankalar sanıyorum içerisinde. Turkcell, Migros ve Sahol. Bu şirketler çok aşırı artmaz, çok aşırı düşmez şirketler arkadaşlar. Yine de yatırım tavsiyesi değildir ama baba şirketler dediğimiz şirketlerden çok sert artış bekleyen insanlar genelde bu tarz şirketleri almaz, yan kağıtlar alır. Ama yan kağıtlarda çok fazla borsanın düştüğü zamanlarda düşüş yaşar. Bundan dolayı tamamen işte yatırım bir tercih meselesidir. Bu fon kendisini özellikle borsanın bu çok artmadığı dönemde daha güvenceli olduğunu düşündüğü hisse senetlerine yatırım yapmış gibi gözüküyor. Diğer şirketlere bakalım. Migros, Sahol, yine artırılan pozisyonlar. Migros arttırmış, Türk Hava Yolları'nı arttırmış, Pegasus'u arttırmış. Bakın zamanında arttırmış. Mesela Türk Hava Yolları'yla Pegasus düşük noktalardaydı. Ne zaman arttırıldığını tam bilmiyorum ama eğer gerçekten bu artmadan önce bu havayolu şirketleri arttırıldıysa güzel bir hamle yapılmış demektir. Akbank mesela arttırılmış yine. EKGYO bu da arttırılmış. Azaltılan pozisyonlar İSCTR, Rekyas, Kardemir, Aydem ve ALGYO. Bunun bir iş yatırım portföyü olduğunu düşündüğümüzde arkadaşlar kendi şirketlerini azaltmaları güzel bir gelişme. Çünkü şöyle düşünüyorum ister istemez. Bak kendi şirketini azaltmışlar. Demek ki bağımsız ve tarafsız yönetiliyorlar. Objektif yönetilmeye çalışılan bir fon gibi kafamda canlanıyor arkadaşlar. Bu da olumlu bir gelişme olarak algıladım. Regyas, Kardemir, Aydem ve ALGO azaltılanlar içerisinde. Şimdi 1000 lira ne olduya gelelim. 1000 lira 6 ay içerisinde borsa yatırmış olsaydınız yaklaşık %0,77, %1 gibi falan değer kaybetmiş olacaktı. BIST 30'a yatırmış olsaydınız %1,77 değer kazanmış olacaktı. IHK fonuna yatırmış olsaydınız %2,67 değer kazanmış olacaktı. Ve dolar paritesine yatırsaydınız %7,17 artmış olacakmış. Onu söylüyor. Bu yerli hisseden kastının tam olarak ne olduğuna emin olamadım. Yani BIST 30 ve BIST 100 de içinde barındıran tüm hisselerden mi bahsediliyor? Tam emin değilim. Açıklamanın birazcık yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şöyle aşağı inelim. Tarihsel volatiliteye bakalım. Bakın arkadaşlar, borsa yatırımlarında yine yatırım tavsiyesi değildir ama volatilitenin mümkün olduğunca az olduğu zamanlarda yatırım yapmak her zaman iyidir. Neden? Çünkü insanlar artık bu borsadan bir cacık olmaz demeye başladıktan sonra borsa artık gündemden düşmeye başladığı zaman bilin ki bu borsadan para kazanmaya alışan insanlar ve gerçekten para kazanan insanlar tamam diyor, bu zaman gelmek üzere geliyor, gitgide geliyor diyor ve onlar borsaya o dönemlerde insanların tamamen umutsuzluğa sürüklendiği noktalarda atlıyorlar ve böyle olunca işte sabırlı yatırımcı o zaman para kazanmaya başlıyor. Malını satmayan, gerçekten sabreden yatırımcı o zaman para kazanmaya başlıyor. Ama eğer volatilitenin çok yüksek olduğu zamanlarda ve borsanın rekor kırdığı, sürekli konuşulduğu, bakkal amcadan işte esnaftan etrafınızdaki en yakın borsayla alakası olmayan arkadaşınızdan bile borsa yorumları duyduğunuz zaman borsadan para kazanan yatırımcı diyor ki artık zamanı geldi. Herkese yayıldı borsa. Ben buradan artık çıkayım. Pılını pırtını alıyor, çıkıyor. Ondan sonra zaten borsa bir 2-3 senelik bir Nadas dönemine giriyor. Nadas dönemine girdikten sonra da geçmiş olsun arkadaşlar. 2-3 sene içeridesiniz. Yine sabırlı bir şekilde artık 2-3 sene beklemek zorunda kalıyorsunuz. Önemli olan doğru yerde almak. Şimdi devam edelim. IHK fonuyla MAK fonu ve AAV ve ACC fonunu bir değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu karşılaştırma değil arkadaşlar. Çünkü neden karşılaştırma değil? Fonları hiçbir zaman karşılaştırmıyorum. Bununla beraber bazı fonlar bazı zamanlar o kadar sert artabiliyor ki yani o kötü o kötü demek mümkün değil. Yani bir bakarsınız herhangi kötü dediğiniz bir fon %120 artarken diğerleri %20'de %30'da kalır. O yüzden iyi ya da kötü fon yoktur. Bunlar bir yatırım aracıdır arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağı indiğimizde fiyatlarını görüyorsunuz. 13 lira 48 kuruş IHK. MAK fonu 0,53.
AAV 9 lira, ACC 29 lira. Hepsinin vergiden muaf olduğunu görüyorsunuz. Şimdi günlük getirilerine bakıldığında borsanın tabii ki düşüşünden etkileniyorlar. En fazla etkilenen MAK fonu olmuş. MAK fonunda biraz daha bildiğim kadarıyla arkadaşlar yan kağıtlar ağırlıklı. Hatırlarsınız MAK fonu bir ara zirveleri zorluyordu. Bunun sebebi de muhtemelen almış olduğu şirketler biraz daha yan kağıtlardı. Yani daha fazla artan ve borsa düştüğüne daha fazla düşecek olan şirketlerde bu noktada hareket ediyor. Yani borsa arttığında örnek veriyorum MAK fonu diğer fonlardan daha fazla artabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama borsa uzun süre düşmeye devam ederse MAK fonu çok çok daha gerilere çekilebilir arkadaşlar. Böyle de bir durum söz konusu. Diğer fonlara da şöyle baktığımda onlar da %1 civarında bir kayıp yaşamışlar. Haftalık getiri oranlarına bakıldığında hemen hemen yakın arkadaşlar. En az getiri, en az götürü %2,8 oranında ACC olmuş. En az zarar bunda şimdilik haftalıkta. Aylığa bakıldığında IHK fonu %0,70 kayıp verirken MAK fonu %8 kaybettirmiş. AAV fonu %0,8 kaybettirmiş ve ACC fonu %0,6 kaybettirmiş. MAK fonu bariz fazla kaybettirmiş arkadaşlar. Şimdi 3 aylığa bakıldığında getiri oranlarını görüyorsunuz. IHK %20 getirmiş, MAK fonu %3 getirmiş, AAV fonu %18 getirmiş, ACC fonu %16 getirmiş. 6 aylık oranlarına bakalım şimdi. Yine IHK fonu en fazla getiren fon olarak görüyorsunuz. %2,66, en az da %5,87 götürüyle MAK fonu. Yılbaşından beri getiriyi de görüyorsunuz. Ve bir yıllık getirilerine bakıldığında yine IHK fonu en fazla getirmiş. 3 yıllık getiriye bakıldığında MAK fonu %531, IHK fonu %864, AAV fonu %655 ve ACC fonu %691 getirmiş. 5 yıllık getirilerine bakalım. IHK fonu 5 yıllık bir fon olmadığı için 5 yıllık getiri oranı yok arkadaşlar. MAK fonunun 5 yıllık getirisi %1375, AAV fonunun %1334, ACC fonunun %1254. Şimdi az önce dediğim bir şey vardı hatırlarsınız. Bakın şöyle aşağı indiğimde örnek veriyorum bakın aylık getiri %8 kayıp. Diğerleri hemen hemen hiç kaybetmemiş. Şöyle bakıldığında bir yıllık getiri %13 iken diğerleri %25, %31 yapmış. 3 yıllık getirisine bakıldığında %531'e 691 örnek veriyorum yapmış. Ama 5 yıllık getirilerinde verilere göre en fazla getiri sağlayan fon MAK fonu olmuş. Yani demek istediğim tam olarak bu. 3 yıldaki getirisine bakın, 5 yıldaki getirisine bakın. Diğerleriyle kıyasladığımda aradaki farkı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dolayısıyla iyi kötü, iyi ya da kötü fon yok. Sadece dönem dönem getirisi değişen fonlar var arkadaşlar. Ama tabii ki bazı fonlar gerçekten iyi getirmiyor. Yani örnek veriyorum %9, %14 faizli fonlar var arkadaşlar. Bu fonlar para piyasası fonları gibi ama bilmeyen insanlar buralara paralarını yatırıyorlar %9'a, %14 faize ve en son paraları yıllar içerisinde buhar olup uçuyor gidiyor arkadaşlar. %9, %14 getiren fonlar çok iyi fonlar değil arkadaşlar getiri anlamında. O yüzden hisse senedi fonlarını daha fazla inceliyorum. Çünkü hisse senedi fonları daha fazla getiri oranları olan fonlar arkadaşlar. Ondan dolayı şimdi risk analizine bakıldığında 6, 7, 6, 7 şeklinde standart sapmalarına bakalım. Standart sapmada arkadaşlar düşük olması tercih ediliyor. Hemen hemen yakın standart sapmaları. En düşük olan MAK fonu. Değişkenlik katsayısına bakalım. Burada da düşük olması tercih ediliyor. Burada da IHK fonu. Sharp oranına bakalım. Sharp oranında eksi 24, 1,75, eksi 1,1 ve eksi 0,87. Burada da yüksek olması tercih. Yani eksi olduğu için en yükseği IHK'dir. Aşağı yönlü risk oranına bakıldığında burada tabii ki düşük olması tercih edilir arkadaşlar. AAV ve ACC fonu en az aşağı yönlü riskli olarak görünüyor. Maksimum kayıba bakıldığında burada da tabii ki düşük olması tercih edilir. Burada da MAK fonu %19'la en düşük. Negatif getirili gün sayılarına bakıldığında 114 gün eksi yazmış. IHK fonu 124 gün eksi yazmış. AV 122 gün, ACC 125 gün eksi yazmış.
Negatif getirili gün oranına bakıldığında %49,6, %45,6, %48,8 arkadaşlar. Fon genel bilgilerine bakalım. Şimdi portföy büyüklüğü önemli sayılabilecek detaylardan birisi. Çünkü sizle beraber ne kadar yatırımcı aynı gemidesiniz. IHK fonuyla MAK fonunun ortalama portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı birbirine çok yakın. Yıllık yönetim ücreti %2,68 MAK fonunun, IHK fonunun %3,2. AAV fonunun portföy büyüklüğü 1,3 milyar civarında. 5400 yatırımcısı var arkadaşlar. Ama şöyle bir bakıldığında örnek veriyorum 10 ile çarpın 54.000. Bunu 10 ile çarptığınızda 10 milyar lira gibi bir rakam ediyor. AAV fonuna yatırım yapan yatırımcı sayısının yatırmış olduğu meblağlar biraz daha yüksek gibi duruyor. ACC fonuna bakıldığında portföy büyüklüğü 188 milyon, 1733 yatırımcısı var. Yine yıllık yönetim ücreti %2,56. AV fonunun yıllık yönetim ücreti 2,25. Şimdi yıllık fon işletim giderleri %3,65. Dolaşımdaki pay adetleri. Bu önemli bir detay değil arkadaşlar. Dolaşımdaki pay adeti önemli değil. Bunlara önem vermenize gerek yok. Çünkü dolaşımdaki pay adetiyle fiyatını çarptığınız zaman yukarıdaki portföy büyüklüğünü verir. O yüzden hiçbir anlam ifade etmez arkadaşlar. Alış ve satış valörü biliyorsunuz hisse senedi fonlarında hep aynıdır. Yani alış valörü bir gün, satış valörü 2 gündür. Bu şekilde bir inceleme yapmış oldum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi, gösterdiklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen arkadaşlar sizlerin talepleri doğrultusunda bu videoları hazırlıyorum. Ve bu videoları hazırlarken birlikte öğreniyoruz. Yatırım kişiseldir. O yüzden kendi yatırımlarınızı yaparken kendi risk algınızı kesinlikle gözden geçirin arkadaşlar. Ona göre yatırım yapın. Çünkü bu fonlar örnek veriyorum katılım fonları değil. Katılım hassasiyetiniz varsa bu fonları almayın. Altın alacaksınız, altın fonu alacaksınız yine bu fonları almayın. Çünkü bu fonlar altın fonları değil. Ya da hisse senedi fonlarında bir ayrıma gidecek olursanız, ya örneğin gayrimenkul fonları almak istiyorsanız farklı fonlar var. Teknoloji fonları çok farklı fonlar. Yatırım tercihlerinize göre risk ve getiri oranınızı geçmiş istatistikleri değerlendirerek yorumlayın arkadaşlar. Unutmayın ki para sizin paranız ve yatırımlarınızı kendiniz çok iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. Öncelikle kendinize inanın ve bu şekilde yolunuza devam edin. Gelecek bugünden daha zor olacağı için yatırıma şimdiden başlayın arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Ayrıca bir beğeni de beni mutlu eder. İncelememi istediğiniz fonlar varsa yorumları lütfen belirtin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.